Halk arasında yerleşmiş bir inanışa göre tüm hayvanlar eşini kıskanırmış ama domuz hariç. Bu yüzden domuz sadece necis değil, aynı zamanda ahlaksızlığın da sembolü haline gelmiş. Başka bir erkek gelip onun dişisiyle çiftleşse domuz öylece bakar, hiçbir tepki vermezmiş. İşte bu tuhaf tepkisizlik, zamanla domuz eti yersen sen de domuz gibi olursun. Eşini kıskanmazsın, umursamaz, vurdum duymaz birine dönüşürsün. Düşüncesine dönüşmüş. Peki bu düşünce gerçekten doğru mu? Yani yediğimiz hayvanların karakteri bize geçer mi? Öküz eti yiyen birisi saldırgan mı olur? Ya da tilki yersek kurnaz mı oluruz? Gelin bu sorulara cevap arayalım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer izlemediyseniz Market Raflarında Domuz Ürünleri mi var isimli videomu da izlemeyi unutmayın. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki hayvanlar arasında insanlardaki gibi nikah kıyma, tek eşle yaşamak, sadakat gibi kavramlar yoktur. Sadece bazı kuş türleri, mesela kartallar ya da kuğular yılın belli dönemlerinde eşleşir ve yavrularını birlikte büyütürler. Ama bu bile içgüdüseldir. Çoğu türde ise en güçlü erkek sürüdeki dişilerin çoğunu döllemeye çalışır. Zayıf erkeklerin zaten pek şansı yoktur. Bu yapı domuzlarda da geçerlidir. Sürü halinde yaşarlar ve sosyal yapıları oldukça karmaşıktır. Dişi domuzlar zaman zaman birden fazla erkekle çiftleşebilirler ve bu durum diğer erkekleri rahatsız etmez. Ama unutmayalım, bu özellik sadece domuzlara özgü değildir. Horozdan ördeğe, balinadan maymuna kadar birçok hayvan türünde benzer davranışlar görülür. Bu yüzden hayvanlar üzerinden kıskanmak gibi insana özgü duyguları yorumlamak doğru değildir. Çünkü kıskanmak bir içgüdü değil, ahlaki, kültürel ve inanca bağlı bir reflekstir. Hayvanlarda ise ahlaktan değil, sadece içgüdüden söz edebiliriz. Toplumları incelediğimizde kıskançlık seviyelerinin farklı olduğunu görürüz. Doğuda bir adama senin karına baktılar desen belki kavga çıkar. Ama daha seküler bölgelerde bu pek sorun olmaz. Yani kıskanmak dine, örfe, yaşanılan coğrafyaya ve kültürel yapıya göre şekillenir. Peki yediğimiz, içtiğimiz şeyler bizim karakterimizi değiştirir mi? Domuz eti yemek bir insanı gerçekten ahlaksız yapar mı? Bazı yiyeceklerin uzun süre tüketilmesinin insanın ruh halini ve davranışlarını etkileyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır. Örneğin aşırı şeker tüketimi depresyon riskini artırabiliyor. Bağırsak sağlığı ile zihin sağlığı arasında ciddi bir ilişki olduğu da artık biliniyor. Ancak domuz eti özelinde böyle bir etki bilimsel olarak tespit edilmemiştir. Domuz eti yağ ve protein açısından zengindir ama onu tüketen kişinin ahlaken yozlaşacağı ya da kıskançlık gibi duygularını kaybedeceğine dair herhangi bir veri yoktur. Eğer öyle olsaydı tavuk, ördek gibi hayvanları yiyenlerin de aynı şekilde yozlaşması gerekirdi. Eşine karşı kıskançlık göstermeme ya da daha az gösterme davranışı daha çok kişinin yaşadığı toplumun normlarıyla ilgilidir. Dini hassasiyetini zamanla kaybeden bir insan sadece yeme içmede değil, ahlaki tavırlarında da bir gevşeme gösterebilir. Ama bu doğrudan domuz eti yemesinden kaynaklanmaz. Bağlı olduğu inanç sisteminden uzaklaştığı içindir. Yani evet, domuz eti bir Müslüman için haramdır ve bunu bilinçli şekilde tüketmek manevi olarak olumsuz etkiler yaratabilir. Ama bu domuz eti yiyen herkesin otomatik olarak vurdum duymaz ya da ahlaksız olacağı anlamına gelmez. Öte yandan domuz eti tüketilen toplumlarda da eş kıskançlığı, namus anlayışı ve aile sadakati hala vardır. O halde bu domuz yiyen kıskanmaz sözü nereden çıktı? Büyük ihtimalle bu inanışın kaynağı İslam'da geçen deyyus kavramıyla karışmış olabilir. Yani ailesinin namusuna kayıtsız kalan, buna ses çıkarmayan, önemsemeyen kimse kastedilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 3 kişi cennete giremez. Ailesinin namusuna kayıtsız kalan deyyus, erkekleşmeye çalışan kadın ve içkiyi alışkanlık haline getiren kimse. Nesai İşretün Nisa 9. İşte zamanla bu kavram domuz hayvanıyla özdeşleştirilmiş. Ama şunu unutmamak gerek. Domuz sadece bir hayvandır. Boşuna yaratılmamıştır. Ahlakı yoktur. Dini yoktur. Kıskanması, utanması yoktur. Sadece içgüdüleriyle yaşar. İnsan ise yedikleriyle değil, inançları, örf ve adetleri, gelenek görenekleriyle insan olur. Yediklerimiz bedenimizi, inançlarımız ise karakterimizi şekillendirir. Domuz eti elbette haramdır. Ama bir Müslüman sadece sofradaki haramlardan değil, hayatındaki tüm haramlardan da kaçınması gerekir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.